Size özel hazırladığımız bu sohbete hoş geldiniz. Önümüzde Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Premier Lig'in zirve adaylarından Aston Villa'ya 1-0 yenildiği maçın ardından yapılan oldukça hararetli spor programı analizleri ve köşe yazıları var. Ama bu sadece bir maç kritiği olmayacak. Kesinlikle olmayacak. Çünkü bu maç, kaynakların da belirttiği gibi adeta bir turnusol kağıdıydı. Fenerbahçe'nin Avrupa sahnesindeki mevcut gücünü, can yakan eksiklerini ve belki de en önemlisi potansiyelini tek bir 90 dakikada gözler önüne serdi. Evet. Yorumcuların bir yanda cesur futbol, gurur verici derken diğer yanda büyük hayal kırıklığı demesi arasındaki o ince çizgiyi birlikte deşifre edeceğiz. İşte bu tezat beni en çok çeken şey oldu zaten. Bir maç nasıl hem umut verip hem de bu kadar can sıkabilir? Yani ilk yarıdaki o çaresizlik hissi nasıl oldu da ikinci yarıda bir isyana, bir başkaldırıya dönüştü? Gelin bu sorunun cevabını arayarak başlayalım. İlk 60 dakika neredeyse tüm yorumcular için tam bir kabustu. Kabus hafif kalır. Bir yorumcu durumu o kadar net özetliyor ki, ilk yarı skoru 4-0 olsa kimse tek kelime edemezdi diyor. Aston Villa fizik gücüyle, temposuyla, o meşhur Premier Lig presiyle Fenerbahçe'yi adeta kendi sahasına gömdü. Evet. Ama işin en ilginç ve belki de en öğretici kısmı bu değil. Dur bir dakika, beni kaynaklarda en çok şaşırtan kısım buydu. Aston Villa bunu yaparken topa sahip olma oranı %70'e %30 Fenerbahçe lehineymiş. Bu nasıl mümkün olabilir? Kendi sahanda top sendedir ama rakip seni boğuyordur. Yani bu kulağa tamamen mantık dışı geliyor. Bize bunu biraz açar mısın? İşte Unai Emery'nin ve Premier Lig takımlarının farkı tam da burada ortaya çıkıyor. Topu sana verip tuzağa çekiyorlar. Tedesco'nun planı topa sahip olup oyunu yavaşlatmak, tempoyu düşürmekti. Ama Aston Villa, Sancho ve Watkins gibi inanılmaz süratli oyuncularla Fenerbahçe'nin en ufak bir top kaybında 3 pasla kaleye inen dikey hücumlar yaptı. Anladım. Defans arkasına atılan her top sizin de ekran başında eyvah dediğiniz türden bir tehlike yarattı. Fenerbahçe topa sahipmiş gibi gözükse de aslında oyunun kontrolü tamamen Aston Villa'daydı. Sanki bir boksör sürekli gardını alıyor ama aparkatlara hazırsız yakalanıyor gibi bir görüntü vardı. Çok iyi benzetme. Yani topun sende olması oyunun da sende olduğu anlamına gelmiyor. Peki sonra ne oldu da bu kabus bitti? 60. dakikadan sonra bambaşka bir Fenerbahçe izledik. Kaynaklar bu bölümü delikanlıca, yürekli, rakide dünyayı dar eden bir oyun olarak tanımlıyor. Adeta sahada bir isyan başladı. Bu değişimin arkasındaki sır neydi? Sır, Tedesco'nun cesur kumarında yatıyor. İlk planının tamamen çöktüğünü gören Tedesco, risk alarak 4-4-2 sistemine döndü ve en önemlisi Talisca'yı oyuna sürdü. İşte o hamle. Talisca'yı forvet arkasında serbest bir 10 numara gibi kullanarak Aston Villa'nın tüm savunma dengesini bozdu. Bu taktiksel bir deha anıydı. Çünkü bir anda Premier Lig seviyesindeki bir savunma kimi marke edeceğini şaşırdı. Yani bir oyuncu eksilme riskini aldı orta sahada. Aynen, bu değişiklik orta sahaya bir oyuncu eksilmek anlamına geliyordu ki bu bir Premier Lig takımına karşı intihar gibi görünebilir. Ama Fenerbahçe o kadar yoğun bir baskı kurdu ki Aston Villa'yı kendi yarı sahasından çıkarmadı resmen. O baskının etkisini en iyi anlatan detay da yine kaynaklarda gizli. Rakip teknik direktör yani Unai Emery gibi bir kurt hoca, Fenerbahçe'nin bu baskısı karşısında paniğe kapılıp 4 oyuncu değişikliği birden yapmak zorunda kalıyor. Evet. Bu ikinci yarının hikayesinin ne kadar farklı olduğunun ve Fenerbahçe'nin rakibini ne kadar zorladığının en net kanıtı bence. Kesinlikle. Bir teknik direktörün oyun planını bu kadar radikal bir şekilde değiştirmek zorunda kalması, rakibinin ne kadar doğru işler yaptığını gösterir. Peki bu taktiksel kumar tuttuysa, demek ki bazı oyuncular da bu yeni rolde devleşti. Ama diğer yanda ise bazıları bu temponun altında ezildi. Yorumcuların mercek altına aldığı bireysel performanslara bakalım biraz. Kimler bu gecenin yıldızıydı, kimler sınıfta kaldı? Neredeyse tüm kaynakların hemfikir olduğu bir isim var. Milan Skriniar. Yorumcular onu sadece bir stoper olarak değil, takımın sigortası olarak tanımlıyor.
Özellikle ilk yarıda hani Sancho'nun kaleciyi de geçtiği pozisyonda çizgiden çıkardığı o top var ya, Ah evet, o an. o sadece bir golü önlemedi, belki de maçı 2-0'a getirip fişi çekecek anı engelledi. O pozisyonla ilgili bir yorumcunun yazdığı satırı çok sevdim. Diyor ki, Fenerbahçe'nin en iyi oynayanı kaleci Skriniar'dı. Bir stoper için bundan daha büyük bir iltifat olamaz herhalde. Ama işin şakası bir yana, o kurtarışın psikolojik bir kırılma yarattığı da söyleniyor. Yani takıma henüz ölmedik mesajı veren an oydu belki de. Çok doğru bir tespit. O an takımın direncini ateşleyen bir kıvılcım oldu. Skriniar'ın bu liderliğinin yanında bir de orta sahadaki savaşçıdan bahsetmek lazım. İsmail Yüksek. Evet, İsmail. Premier Lig seviyesindeki bir orta sahaya karşı tek başına verdiği mücadele inanılmazdı. Kaynaklarda geçen bir istatistik var. Girdiği 16 ikili mücadelenin 13'ünü kazanmış. Bu akıl almaz bir oran. 16'da 13. Müthiş. Tedesco bile maç sonunda onu oyundan almanın ne kadar zor bir karar olduğunu, kararım tam tersi de olabilirdi diyerek itiraf ediyor. Evet, İsmail'in o mücadelesi takdire şayan, çoğu kaynak bu konuda hemfikir. Ama ben burada şeytanın avukatlığını yapmak zorundayım çünkü eldeki bir analiz daha eleştirel bir yaklaşım sergiliyor. Diyor ki, evet, İsmail savunmada bir canavar gibiydi, 13 top kazandı ama rakip yarı sahada pas isabet oranı %60'ın altındaydı. Yani bu seviyede sadece bir bozucu olmak yeterli mi? Yoksa topu kazandıktan sonra onu iyi kullanamaması aslında Fenerbahçe'nin geri dönüş çabalarını biraz baltalamış olabilir mi? Bu çok yerinde bir soru ve aslında madalyonun diğer yüzüne, yani gecenin hayal kırıklıklarına geçiş için harika bir köprü. Çünkü İsmail'in topu olumlu kullanamamasının bir sebebi de ilerideki oyuncuların statik kalması ve sorumluluk almamasıydı. İşte burada eleştiri oklarının hedefindeki ilk isim forvet John Duran. Ah Duran, kaynaklar onun için pek de nazik ifadeler kullanmıyor. Pilli bebek gibi sürekli yerde, takımının attığı golü ofsaytla iptal ettiren adam gibi oldukça sert eleştiriler var. Anlaşılan o ki genel kanı Duran'ın bu seviyeler için gereken oyun zekasına ve bitiriciliğe sahip olmadığı yönünde. Maalesef öyle. Sadece gol kaçırması değil sorun. Topu saklayamaması, pres başlatamaması, doğru koşuları yapamaması. Fenerbahçe ikinci yarıda o baskıyı kurarken adeta 10 kişi oynamış gibiydi. Bir forvetin en büyük görevi rakip savunmayı rahatsız etmektir. Duran ise tam tersine rakip savunmanın en rahat ettiği oyuncu oldu. Duran'a gelen eleştiriler bir yana, kaynaklarda Kerem ve Nene için de pek parlak şeyler söylenmiyor. Yani maçın çoğunda adeta yokları oynamışlar. Hele Fred, hani o her yere basan Dinamo gibi adam, orta sahada resmen kaybolmuş diyorlar. Evet. Yani takımın hücum hattı komple sınıfta kalmış gibi bir durum var. Yorumcular bu 4 oyuncunun performansını 10 üzerinden 4 veya 5 gibi düşük notlarla değerlendiriyor. İşte bu performanslar, özellikle de Duran'ın yetersizliği bizi maçın en net sonucuna ve Fenerbahçe'nin gelecek vizyonuna getiriyor. Bu maç yönetim için acı ama bir o kadar da aydınlatıcı bir yol haritası oldu. Evet, tüm yorumcuların birleştiği tek ve en net sonuç bu sanırım. Hatta bir yazar durumu o kadar çarpıcı bir benzetmeyle anlatmış ki, bir insanın suya ihtiyacı olduğu gibi Fenerbahçe'nin de bir santrfora ihtiyacı var. Bu cümle takımın en büyük eksiğinin ne kadar net ve acil olduğunu özetliyor aslında. Kesinlikle. Ama burada daha derine inmemiz gerekiyor. Analizler sadece bir santrafor lazım demiyor. Nasıl bir santrafor gerektiğini de tarif ediyor. İkinci yarıdaki o kaotik baskı oyununda Duran'ın nasıl kaybolduğunu gördük. Demek ki Fenerbahçe'ye sadece gol vuruşu iyi olan bir oyuncu yetmiyor. Yetmiyor, evet. O baskıyı en önde başlatacak, güçlü, topu saklayıp takım arkadaşlarını oyuna sokacak, bir pivot görevi görecek, komple bir santrafor lazım. Bu da piyasada bulması en zor ve en pahalı oyuncu profillerinden biri. Anladım. Yani sorun sadece bitiricilik değil, oyun kurulumuna da katkı sağlayacak bir profil aranıyor. En-Nesyri'nin Juventus'a transfer olduğu haberleri de bu arayışın ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor sanırım. Peki sadece forvet mi? Kaynaklar başka hangi bölgelere acil durum sinyali veriyor? 2 kritik bölge daha var. Birincisi,
Orta sahanın direncini arttıracak, İsmail'in yükünü hafifletecek, Kante tarzı, ciğersiz bir 6 numara. İkincisi de Skriniar'ın yanına oyunu geriden kurabilen sol ayaklı bir stoper. Bu maç şunu çok net gösterdi. Süper Lig'de dominant olan kadro, Avrupa'nın elit seviyesi için bazı kilit noktalarda yetersiz kalıyor. İşte bu nokta beni kaynakları okurken en çok düşündüren yer oldu. Bu transfer ihtiyaçları aslında kulübün felsefesi hakkında daha büyük bir soruyu gündeme getiriyor, değil mi? Yani Fenerbahçe, Süper Lig'i domine etmek için tasarlanmış bir takım mı kuruyor, yoksa Avrupa'da farklı sistemlere karşı esnek oynayabilecek daha dengeli bir takım mı? Tam olarak bu. Bu ikisi arasında bir tercih yapmak gerekiyor gibi duruyor. Tam olarak bu. Bu maç bu stratejik ikilemi yönetimin yüzüne vurdu. Ligde topa %70 sahip olup rakipleri boğabilirsiniz ama Avrupa'da Aston Villa gibi bir takım size topu verir ve 3 pasla kalenizde biter. İşte bu esnekliğe sahip olmak için sadece yıldız oyuncular değil, doğru profilde taktiksel olarak çeşitli roller üstlenebilecek oyuncular gerekiyor. Doğru. Bu da hem ciddi bir bütçe hem de doğru bir scouting stratejisi demek. Bu mağlubiyet sadece sahadaki boşlukları değil, belki de planlamadaki bu felsefi boşluğu da ortaya çıkardı. Peki, tüm bu detaylı analizlerin ardından geriye ne kalıyor? Skor tablosunda can sıkan bir 1-0'lık mağlubiyet ama sahanın ikinci yarısında sergilenen ve taraftara acaba dedirten umut dolu bir mücadele. Geriye acı ama çok öğretici bir ders kalıyor. Bu maç yıllardır tartışılan bir teoriyi kanıtladı. Fenerbahçe'nin güvenilir elit seviyede bir golcüsü olmadan Avrupa'nın en üst seviyesinde rekabet etmesi neredeyse imkansız. Bu artık bir görüş değil, sahada ispatlanmış bir gerçek. O zaman şimdi size şu soruyu bırakıyoruz. Bu mağlubiyetin kulüp ve taraftar için hikayesi ne olacak? Kahramanca savaştık ama Premier Lig demine gücümüz yetmedi diyen teselli dolu bir mazeret mi? Yoksa işte eksiğimiz bu. Bu parçayı tamamladığımızda bizi kimse tutamaz diyen bir özgüvenin başlangıcı mı? Bu yenilgi sezonun geri kalanı için bir hayal kırıklığı mı yoksa şampiyonluk yolunda eksikleri gösteren kritik bir dönüm noktası mı olacak?